Bugün Aşık Yaşar Reyhani'ye yakından bakıyoruz. Belki ismini duydun ama genelde hep tek bir yönüyle anlatılır ya. Evet, maalesef öyle oluyor bazen. Elimizdeki kaynaklar, özellikle de Bekir Karadeniz'in çalışması bize çok daha farklı, daha katmanlı, hatta biraz da öteki Reyhani'yi gösteriyor gibi. Hı hı. Senin için hazırladığımız bu sohbette Reyhani'nin pek bilinmeyen taraflarını, hatta çelişkilerini falan anlamaya çalışacağız. Amacımız yani bu karmaşık ozanı etiketlerin ötesinde görmene yardımcı olmak biraz da. Kesinlikle. Reyhani gibi yani Türkiye'nin o çalkantılı dönemlerinde şekillenmiş sanatçıları anlamak hem zor hem de bence çok değerli. Evet, Çünkü hikayeleri genelde değişimle, bazen de ciddi savrulmalarla dolu olabiliyor. Bu karmaşıklığı kabul etmek aslında onu anlamanın ilk adımı sayılır. doğru. Dönemin koşulları, kişisel motivasyonlar, bunları göz ardı etmemek lazım. Reyhani'nin hayatı bunu bize çok net hatırlatıyor bence. Bu karmaşıklık deyince Karadeniz'in aktardığı çok net bir örnek var aklımda. Hani Reyhani'ye sormuşlar politik duruşundaki o değişimleri. Evet, o meşhur konu. Yani bir dönem Ecevit'i istiyoruz diyor, sonra başka bir zaman Erzurum'da her çocuk ülkücü doğar gibi laflar ediyor. Reyhani'nin cevabı çok ilginç. Ne demişti? Ne yaparsın demiş, o zaman öyle götürüyordu yani. Vay be. Çok pragmatik bir cevap aslında. Aynen. Yazar şeyi de ekliyor ama yüzünde bir pişmanlık sezmiş. Sanki keşke bu kadar keskin yaşanmasaydı her şey der gibi bir ifade varmış. Anlıyorum. Belki de o politik kutuplaşmanın, o keskinliğin bedelini ilk elden görmüştü, yaşamıştı. Olabilir. İnsanlar değişir tabii, kaçınılmaz bu. Hele Reyhan'ı gibi, zeki, yani zamanın ruhunu yakalama yeteneği bu kadar güçlü figürler için bu değişim daha belirgin olabiliyor. Evet, o günü yakalama yeteneği dediğin önemli. Burada asıl mesele yargılamak değil de anlamaya çalışmak. Hatta kızı Yasemin Şahbaz da bir yerde babasının bazı çevrelerin vefasızlığına kırgın olduğunu söylüyor. Bu da o portreyi daha insani kılıyor bence. Hı hı. Belki de dediği gibi o dönemde öyle götürmek bir şekilde hayatta kalmanın, sanatını yapabilmenin bir yoluydu onun için. Kim bilir? Eğitim meselesi de ayrı bir muamma gibi zaten. Kimi yerde ilkokul 3'e kadar okudu yazıyor. Evet, o bilgi çok yaygın. Ama Karadeniz ve Metin Özarslan gibi hani konuya daha derinlemesine bakan araştırmacılar farklı bir şey söylüyor. Ne diyorlar? Reyhani'nin aslında hiç okula gitmediğini, okuma yazmayı tamamen kendi kendine yani kendi çabasıyla söktüğünü Ciddi misin? ve ilkokul diplomasını da ancak 30'lu yaşlarında dışarıdan aldığını belirtiyorlar. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz gerçekten. Kendi kendine öğrenip sonra böyle bir söz ustası olmak. Müthiş bir şey. Peki bu nasıl olmuş olabilir? Yani tamam yetenek var ama İşte orada şey devreye giriyor. Hem doğal yeteneği hem de çevresi. Şiirdeki ustalığı, özellikle o değişme dediğimiz karşılıklı atışmalardaki hazır cevaplılığı sanki doğuştan gelen bir yetenek gibi duruyor. evet o çok belirgin. Ama tabii köyüne gelen aşıklar var, dinlediği halk hikayeleri var. Bunlar ilk beslendiği kaynaklar. Bir de çok genç yaşta Kazmanlı Cemal Hoca, Zorlu Huzuri gibi ustalarla tanışıyor. Bu da onun yolunu çizmesinde çok etkili olmuş. Yani örgün eğitim yok belki ama Aynen, hayatın ve geleneğin okulu diyebiliriz yani, oradan mezun olmuş adeta. ve bu okul onu her yere taşımış resmen. Hakkari hariç bütün Türkiye'yi gezmiş diyorlar. Avrupa, Amerika. Evet, çok gezmiş. Bir de soyadını Yılmaz'dan Reyhaniye'ye değiştirmesi var. O da ilginç. Muhtemelen 70'ler başında olmuş bu. Evet, o dönemlerde. Konya Aşıklar Bayramı'na falan katılıyor ama asıl çevresi orası değil anladığım kadarıyla. Değil. Daha farklı bir kulvarda sanki. Diskografisi de geniş aslında. Yaklaşık 35 tane 45'lik plak, 40 civarı kaset veya albümden bahsediliyor. Bayağı üretkenmiş. Çok üretken ama işte korsanlar, tekrar basımlar falan derken o sayılar biraz karışık, yanıltıcı olabilir. Net bir şey söylemek zor. Anladım. Peki şiir tekniği, üslubu nasıldı? Valla teknik olarak kusursuza yakın diyebiliriz. Aşıklık geleneğinin temel formları var ya, koşma gibi, semai gibi. Evet, 11'li, 8'li hece ölçüleri falan. Aynen. İşte o türlerin hemen hepsinde çok başarılı eserler vermiş ama asıl ünü bence değişmelerde. Yani o doğaçlama şiir atışmalarında. Orada çok iddialıymış diyorlar. Hem de nasıl.
Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Aşık İhsani gibi dev isimler bile onun bu alandaki gücünü kabul etmiş, anlatmışlar. Rakiplerini bayağı zorlarmış. Vay canına. Şiirlerinde arada bir V bağlacı kullanması gibi, hani geleneğe göre çok ufak tefek kusurlar bulunsa da bunlar genel ustalığını hiç gölgelemez bence. Peki çırak yetiştirmiş mi ya da kendisi bir ustanın yanında mı yetişmiş tam olarak? İlginçtir. Tam bir usta-çırak ilişkisiyle yetiştiği söylenemez. Kendisi de o şekilde bir çırak bırakmamış pek arkasında. Belki Muhlis Denizer kısmen sayılabilir ama o kadar. Çiçekle aşık olma motifi, onun da kendisi tarafından pek doğrulanmadığı, biraz geleneğe uydurma çabası olabileceği konuşuluyor. İşte o öteki Reyhani dediğimiz yönü burada daha da belirginleşiyor sanki. Mesela kendini Alevi Bektaşi kültürüne yakın gören şiirleri var. Evet, o çok çarpıcı. Ben Yezid'e lanet etmiş Sünniyim, şiir-i hakka biat etmiş Sünniyim gibi dizeler. Bu durum ona yapıştırılan bazı politik etiketlerle bayağı çelişiyor gibi duruyor. Kesinlikle çelişiyor. Dahası var, yerleşik kabullere hatta dini bazı uygulamalara isyan eden mısraları da var. Kurban geleneğini sorguluyor mesela. Kendi canın kurban veren olmamış diyor. Oo, bayağı keskin. Ya da ölürse cenazesinde dua istemediğini söylüyor açıkça. İstemedim musallada dua ben. Din adamlarına yönelik eleştirileri de cabası. Hak için bir secde kılan olmadı gibi. Bu yönleri pek bilinmez aslında. Oldukça cesur ifadeler. İşte bu fikirsel gelgitleri, o akışkanlığı Aşık Veysel'in meşhur Kara Toprak şiirine yazdığı nazirelerde görebiliriz aslında. Nasıl yani? Önce Veysel'i eleştiren bir şiir yazıyor, yıllar sonra ise dönüyor, neredeyse aynı temayı öven, çok benzer duyguları ifade eden başka bir şiir kaleme alıyor. İlginç. Yani aynı konuya farklı zamanlarda bambaşka bakmış. Aynen öyle. Bu da insanın zamanla nasıl değişebileceğini, farklı bakış açıları kazanabileceğinin çok canlı bir örneği bence. İnsan halleri işte. Bir de şu TRT arşivi meselesi var. O da ilginç bir detay, değil mi? Evet, o da var. Bazı besteleri için anonim yazılmış, kendisi ise sadece kaynak kişi olarak kaydedilmiş. Yani eser onun ama adı tam olarak geçmiyor gibi. Mirası bile tam net değil sanki. Gibi, evet. Bu bile onun mirasının nasıl farklı şekillerde yorumlanabildiğini, belki de tam olarak sahip çıkılamadığını gösteriyor. Sonuç olarak baktığımızda karşımızda kendi kendine var etmiş, kalıplara sığmayan, belki politik rüzgarlara göre zaman zaman yön değiştirmiş ama sözün ve şiirin tartışmasız bir ustası, çok katmanlı bir ozan duruyor. Kesinlikle. Kendi deyişiyle özetlersek, o sade bir reyhaniyim diyor ya, belki de en doğrusu bu. Çok güzel özetledin. Tam bu noktada sana ve dinleyenlere şu düşünceyi bırakalım o zaman. Bizler sanatçıların bu karmaşık, çelişkili hayatlarını kendi anlayışımıza, kendi kalıplarımıza sığdırmak için ne kadar basitleştiriyoruz acaba? Evet, iyi bir soru. Reyhani'nin mesela bazen aynı şiiri farklı meclislerde farklı şekilde okuması. Bu acaba sadece bir unutkanlık mıydı, yoksa içinde bulunduğu ana, o anki dinleyiciye göre bilinçli bir yorumlama, bir tür canlı performans, bir akışkanlık mıydı? Yani onun bu değişkenliği, bu akışkanlığı belki de bizim o katı sınıflandırmalarımıza, etiketlerimize bir meydan okumadır. Ne dersin? Belki de asıl anlamamız gereken şey budur.